Kreş örgü atölyesinden merhaba. Bugün size Selanik görünümlü ama tığ işiyle yapılan çok kolay bir yelek modeli anlatacağım. Ben nasıl bir ip ve tığ kullandım? Orta kalınlıkta bir ip kullandım gördüğünüz gibi. 3 yumak yeterli oldu. Small ve medium bedene uygun. Ama uzunluk benim kadarsa, eğer daha uzun istiyorsanız biraz daha fazla ipe gereksinim duyacaksınız demektir. Şimdi 5 ya da 6 numara tığla yapıyorsanız, ki ben 5 numara tığla ördüm. 150 tane zincirle başlıyorsunuz. Böyle upuzun yatay şekilde öreceğiniz 150 tane zincirle başlıyorsunuz. Eğer 3, 3,5, 4, 4,5 numara tığla başlıyorsanız ve benim yaptığım uzunlukta olmasını istiyorsanız 200 tane zincirle başlıyorsunuz. Daha uzun isterseniz, mesela daha uzun bir şey istiyorsanız 5-6 numarayla yine 200 ile başlayabilirsiniz. 3-4 numara aralığında da 250 ile başlayabilirsiniz. Şimdi sizin upuzun bir zincir üzerinde, yani 150, 200 ya da 250 zincir üzerinde oturtacağınız modeli ben çok küçük bir zincir üzerinde, küçük bir model üzerinde göstereceğim. Öncelikle 2 tane zincir çekiyoruz. Ve ilk boşluğa batıp 3 tane ilmeği birlikte topluyoruz. Buna biz yarım trabzan diyoruz, biliyorsunuz. Sonrasında bir sonraki boşluğa bu şekilde batıyorum ve hepsini tek seferde topluyorum. Sıra sonuna kadar her bir zincir boşluğuna bir tane yarım trabzan yaparak ilerleyeceğim. Dediğim gibi çok küçücük bir model üzerinde gösteriyorsunuz. Sıranın sonunda 2 zincirle tekrar yukarı çıkıp döndünüz. Şimdi burası çok önemli. Modelin genişleme ya da daralma yapmaması için burada uygulayacağınız teknik çok önemli. Bu 2 zincir ilk baştaki şu trabzana ait olan zincir. İpi tığın üzerine alıyorsunuz. Bakın şimdi buradaki ikinci trabzanın dönüyorsunuz. Şu boşluk değil, ikinci trabzanın hafif üzerinde kalan ve buradan geçirdiğiniz bir trabzan yapıyorsunuz. Yani arka boşluk üzerinde çalışıyoruz. Normalde trabzanı buraya batarız. Biz şimdi şu V görünümlü bölümün arka ilmeğine tığımızı geçiriyoruz buraya ve hepsini tek seferde topluyoruz. Bu şekilde ilerliyorsunuz ve hepsini bir bir gözlemliyorsunuz. Bakın, bu trabzanın üzerine denk gelen bu trabzan, yani bunun üzerine denk gelmiyor. Buradaki trabzanın sol üst köşesine denk geliyor. Şimdi şu trabzanın sıra sonuna gelince mutlaka dikkat edin. Sol üstüne geçirdiniz. Bundan sonra birçok kişi şöyle yapıyor. Buraya bir trabzan yapıp bitiriyor. Halbuki burada arada kalan trabzanı görmüyorsunuz. Bakın şimdi şurada bir trabzan kaldı. Bunun arkaya dönüp tepe noktasından bir tane yarım trabzan yaptıktan sonra sıranın sonundaki en son trabzanın tepe noktasına bir tane trabzan yapıyorsunuz. 1, 2 döndük. İpi tığın üzerine aldık. Bakın, bu bir değil. İkinci trabzanımızın arkaya dönüyoruz. Sol üstünde kalan boşluğa trabzanımızı yaptık. Sonra ilerliyoruz. Hep ortalardan geçirerek tığımızı ilerliyoruz. Sıranın sonuna geldiğinizde bakın, bu trabzan şuradaki sondan 3. trabzanın tepe noktası. Arada bir tane kaldı. Sondan ikinciye çok dikkat edin. Onun tepe noktası, bunun tepe noktası hemen şurası. Buraya bir tane yaptıktan sonra bitmedi. Son noktaya da bir tane normal trabzan, normal yarım trabzanımızı bu şekilde yapıyoruz ki kenarlar düzgün gözüksün. Bu şekilde. Bunu tekrar edeceğiz yukarıya doğru.
Evet, kullandığım ip gereği ben 150 zincirle başlamıştım hatırlarsanız. Şimdi ne yaptım? Burası yeleğin ön sağ kanadı. Burada ön sağ kanadı. Diğer tarafa da sol kanadı öreceğiz ama ortada ense payı bırakmak için böyle bir çıkıntı yaptım. Nasıl yaptığımı anlatacağım şimdi size. Buradan buraya kadar üzerimde ölçtüm. Yani gövdemin yarısı kadar yeleğin sağ tarafı olacak şekilde burayı böyle başladım. 30 santime yakın ördüm. Small ve medium bedenler için. Yani kendi üzerinizde ölçün. Yeleğin biraz bol olması lazım. Böyle dar bir yelek olmaması lazım. Tam ortası burası. Yani 75 zincir burada, 75 zincir burada. Eğer 200 tane zincirle başladıysanız 100 zincirin burada, 100 zincirin de burada olması lazım. Bakın size anlatayım. Şu şekilde tam yarısındayız. Burayı çengelli iğne ile tutturdum. Burada son sırayı örerken buradan geldim ve sadece buraya kadar yarısından 10 tane zincir eksik bir şekilde ense kısmını ördüm. Mesela şimdi burada 75 zincir var. Burada 75 zincir vardı. Ortadan ikiye böldüm. Son sırayı geldim bu şekilde. Buradan döndüm ve ortada işaretlediğim bölüme 10 trabzan kala şurada ense payı bırakmak için 10 trabzan burada var. Tam yarısından 10 trabzan eksik. Buradan buraya 65 trabzan ördüm, 65 trabzan döndüm. 65 trabzan ördüm, 65 trabzan döndüm. 6 ya da 8 sıra. Beden ölçünüz büyükse ve ipiniz ince ise 10 sırada bırakabilirsiniz. Yani burası yaklaşık 6 santim falan gibi olacak. 5-6 santimlik bir ense payı bırakıyorsunuz. Eğer 100 zinciriniz burada, 100 zinciriniz buradaysa da şöyle yapıyorsunuz. Burada 100 zincir bıraktınız. Burada yine 10 tane zincirlik pay bırakıp 90 tane gidiyorsunuz, 90 tane geliyorsunuz. 90 tane gidiyorsunuz, 90 tane trabzan geliyorsunuz. Bu sayılar önemli çünkü sonrasında şuraya diğer kanadı örmek için sıranın düzgün durması ve uç kısımların birbirine denk gelmesi için zincir sayısı çok önemli. O yüzden şimdi bakın, burada ense payını bıraktıktan sonra buradan itibaren şu ilmekle buradan bir zincir çıkacağım. Bu zincir uzunluğu ve trabzan sayım şuradan şuraya olan trabzan sayıma eşit olmak zorunda. Şimdi ben buradan itibaren burada 10 trabzanlık yani 10 zincirlik payım, burada da 75 zincirlik payım vardı. Toplam 85 zincirle diğer kanadı öreceğim. Ama 200 tane zincirle başladıysanız 100 zinciriniz burada, 10 zincirlik yani 10 trabzanlık payınız da burada kaldığı için 110 zincirle diğer kanadı örmeye başlayacaksınız. Yani ölçümüz 150 zincir ve 200 zincir. En başında bahsettiğim gibi kafanızın karışmaması için zincir sayısı vermiştim hatırlarsanız. Daha uzun bir yelek yaptıysanız da işte bu mantıkla hesaplayacaksınız. Burada 10 tane trabzan payı bıraktığımda kaç zincir çekmem gerekir şeklinde hesabınızı yapacaksınız. Şimdi ben buradan buraya 75 zincir burada, 10 zincir burada, toplam 85 trabzan oluşturacak şekilde 75 artı 10 eşittir 85. 85 trabzan yapabileceğim şekilde bir zincir çıkacağım ve zinciri çıktıktan sonra trabzanları örerken buraya gelene kadar 85 trabzan olup olmadığını dikkatlice sayacağım. Bakın bahsettiğim şekilde oradaki ilmeğin içinden tığımı geçirdim ve buradan buraya kadar 85 ilmeği attım. Burada kalan 65 ilmek, toplam 150 yani zincir, ilmekten kastettiğim zincir. Burada toplam bakın yine buradan buraya kadar 150 tane trabzanı tamamlayacağız. Şimdi ne yapacağız? Eğer 200 tane ise de buradaki zincir sayınızın 110 olması gerektiğini söylemiştim. 1-2 tane zinciri çekiyorum ve şimdi her bir zincir boşluğunun içine yarım trabzan yaparak ilerleyeceğim. Kaç tane yarım trabzan yapacağım? Zincir bitimine kadar, buradaki zincir bitimine kadar 85 tane trabzan, yarım trabzan.
Burada da zaten 65 tane trabzanımız vardı. Burada da her bir trabzanın üzerine birer trabzan yaparak 65 trabzan. Toplamda yine 150 trabzanı bulacağız. Yani matematik çok basit aslında. Buradaki toplam rakama tekrar dönmüş oluyoruz. Çünkü sol kanadı yapıyoruz yeleğimizin önündeki. Şimdi buradan benim tekrar size tek tek anlatmama gerek yok. Yarım trabzanları buraya kadar yapıyorum. Buradan sonra da yine normal arka boşluklara batarak 65 taneyi örüyorum. Sonraki sıra yine burada ne yaptıysak tekrar onu yaparak ilerleyeceğiz. Tekrar yine böyle bu şekilde gidip geleceğiz, gidip geleceğiz. Bakın burada görüntüde toplam 1, 2, 3 sütun oluştu ara boşlukta. Her bir zincir boşluğun içine yarım trabzan yaparak toplam 85 yarım trabzan, geri kalan kısmı da trabzanların arka boşluklarına trabzan yaparak 65 tane yarım trabzan, toplamda 150 trabzanla yine buradaki ölçü kadar, burada ne kadar ördüysem sağ kanadı kaç tane sütun ördüysem bu şekilde diğer kanadı da aynı şekilde örüyorum ve yeleğimi tamamlamış oluyorum. Evet, şimdi diğer tarafa da bildiğiniz gibi buradan buraya da zincirlerimi çektikten sonra örgümü yaptım ve şimdi yapmam gereken şu: burada her iki ucu da birleştiriyorum. Her iki ucu da birleştiriyorum ve yanlardan buradan dikiş yapıyorum. Burada kol payı bırakıyorum. Bakın burada kol payı bırakıyorum. Burada da aynı şeyi yapıyorum. Şuradan şuraya dikiyorum ve burada biraz geniş olsun, kol paylarınızı çok da dar tutmayın. Rahat hareket edebileceğiniz gibi ve üzerime hazır giyinmeye hazır hale gelecek.